geçmiş gerçekten bir yerde saklanmıyorsa, ya kayıt dediğimiz şey bir arşiv değilse, akaşik kayıtlar, alan mı, zihin mi, bilinç mi? Gerçekten sandığımız gibi mi? Yoksa sandığımızdan daha derin mi? Bugün hep birlikte bunu düşüneceğiz. Akaşik kayıtlar denildiğinde çoğumuzun zihninde bir görüntü belirir. Evrende dev bir alan, bir arşiv, görünmeyen bir kayıt sistemi. Sanki dev bir kütüphane vardır ve her yaşanmışlık bir rafın üzerindedir. Ama bir an duralım. Gerçekten böyle bir yer var mı? Yoksa zihnimiz belirsiz bir şeyi tanıdık bir modele mi dönüştürüyor? Yoksa biz bir modeli mi gerçek sanıyoruz? Bugün bir iddia ortaya atmayacağım. Sadece birlikte düşüneceğiz. Akasha kelimesi Sanskritçe'de eter ya da boşluk anlamına gelir. 20. yüzyılda özellikle Edgar Cayce ile evrensel kayıt alanı fikri yaygınlaştı. Anlatıya göre her düşünce kaydedilir, her niyet saklanır, her yaşam iz bırakır ve bazı bilinçler bu alana erişebilir, bazı bilinçler ise erişemez. Bu anlatı birçok kişiye anlamlı gelir. Çünkü insana şunu söyler: hiçbir şey kaybolmaz. Belki burada daha derin bir soru olabilir. Eğer hiçbir şey kaybolmuyorsa, nerede duruyor? Eğer bu bir alansa, o alan nerede? Uzayın bir köşesinde mi? Boyutların ötesinde mi? Yoksa zamanın dışında mı? Ve zamanın dışındaysa alan demek ne kadar doğru? Belki iki düzlem vardır. Olamaz mı? Belki de bu konuyu tek bir çerçevede düşünmek zorunda değiliz. Bu yüzden de konuyu iki düzlemde ele alarak anlatmak istedim. İlk önce bilinç düzleminden bakalım. Bazı öğretiler, özellikle Vedanta, bilincin zamansız olduğunu söyler. Bu bakış açısında zaman, mekan, ayrım mutlak değildir. Geçmiş dediğimiz şey, şu anda beliren bir düşüncedir. Gelecek dediğimiz şey ise şu anda beliren bir tasavvurdur. Eğer deneyim hep şimdi de oluyorsa, ki bir önceki videoda kuantumun da şimdinin dışında bir gerçeklik olmadığından bahsetmiştim hatırlarsanız. O halde geçmiş gerçekten bir yerde saklanıyor olabilir mi? Yoksa geçmiş şu anda ortaya çıkan bir potansiyel midir? Bu perspektifte Akasha bilinçten ayrı bir yer olmak zorunda değildir. O zaman Akasha bilinçten ayrı bir yer olabilir mi? Şimdi gelin bir de zihinsel sembolik düzlem açısından bakalım. Çünkü zihin sembollerle çalışıyor. İnsan zihni karmaşık gerçekliği modelleyerek anladığı için sürekli semboller üretiyor. Bilgi dediğimiz şeyi yazı olarak düşünürüz. Hafızayı depolama olarak, tanrısal bilgiyi belki de levha olarak, belki de Akasha evrensel hafızanın mekansal bir modeli, gerçekliğin kendisi değil, sadece anlatım biçimi.
Tıpkı kolektif bilinç fikri gibi. Belki zihnimiz zamansız bilgi fikrini ancak bir arşiv metaforuyla taşıyabiliyor. Çünkü arşiv güvenlidir, somuttur, anlaşılırdır. Ama zamansızlık zihnin alışık olmadığı bir şeydir. O zaman Akasha bir bilinç alanı değil de zihnin evrensel hafıza modeli olabilir. Belki de Akasha bilinç düzleminde bir yer bilene değildir. Ama zihinsel düzlemde anlamlı bir metafordur. İslam geleneğinde ise korunmuş levha anlamına gelen levh-u mahfuz kavramı vardır. Her şeyi yazılmıştır denir. Ama burada da aynı soru geçerli. Bu yazı fiziksel midir yoksa sembolik mi? Tanrısal bilginin zamansız olduğu kabul edilir. Zamansız olan bir bilgi bir yüzeye yazılabilir mi? Yoksa yazılmıştır ifadesi insan zihninin anlayabileceği bir dile indirgeme mi? Belki levh-u mahfuz bir yer değildir. Belki sadece bir perspektiftir. Ve belki Akasha ile levh-u mahfuz aynı hakikatin iki farklı anlatımıdır. Ama bu da kesinlik değildir. Bir de Akasha anlatılarında bazen bekçilerden ya da koruyuculardan söz edilir. Her bilinç erişemez denir. Ama burada ilginç bir nokta var. Zihin bilinmeyene yaklaşırken eşik hissi üretir. Bilinmeyen alan psikolojik olarak bir kapı gibi algılanabilir ve kapı varsa bekçi de olabilir. Ama bilinç düzleminden bakarsak bilincin kendine kapı koyması mümkün mü? Yoksa bu da zihinsel bir temsil mi? Ve şimdi geldik en sessiz soruya. Geçmiş şu an nerede? Çocukluğun bir yerde saklanıyor mu? Gerçekten bir rafta mı? Bir enerji alanında mı? Bir ilahi bellekte mi? Yoksa şu anda bu farkındalıkta yeniden mi beliriyor? Eğer şimdi beliriyorsa kayıt dediğimiz şey sabit bir dosya mı? Yoksa potansiyelin açığa çıkışı mı? Belki de kayıt bir yerde tutulmuyor, sadece ortaya çıkıyor. Bizlerin en büyük yanılgısı her şeyi mekansal düşünmek. Çünkü insan zihni soyut olanı mutlaka bir yere koymak istiyor. Ama bazı şeyler bir yerde değildir. Akasha bir arşiv değil, potansiyeldir. Belki de levh-u mahfuz bir levha değil, zamansız bilginin dili. Geriye son bir ihtimal kalıyor. Belki Akasha vardır, belki yoktur. Ama kesin olan bir şey var. Geçmiş dediğimiz şey, gelecek dediğimiz şey, hatta kayıt dediğimiz şey şu anda beliriyor. Ve belki aradığımız arşiv uzakta bir yerde değil. Belki arşiv bakış açımızın kendisi. Bu konu burada bitmez. Çünkü eğer Akasha bir modelse o zaman bilincin doğasına yeniden bakmamız gerekir. Belki bir sonraki videoda tam da bunu konuşuruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.